Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bal kabağıyla güzel bir tarif hazırlayacağım. Her gün kanalımda sizlere farklı lezzetler sunmaya çalışıyorum. Bu tarif de onlardan birisi. Tatlı hazırlamayacağım. Tuzlu bir tarif, hazırladığım tarif. 1 kilo kabak kullanacağım. Parçalara ayırdım. Sonrasında biraz daha küçültüp kabuğunu daha rahat soyacağım bu şekilde. Söylemiştim tuzlu bir tarif olduğunu. Dilerseniz salata olarak, dilerseniz tek başına bir öğün olarak bile tüketebileceksiniz bu lezzeti. Parçalara ayırdığım kabağı bir soyacak ile kabuğunu alıyorum. Bu aşamada dilerseniz bıçakta kullanabilirsiniz. Markette ya da pazarda kabuğu soyulmuş haliyle de satılıyor. Ama ben tercih etmiyorum. Daha çabuk yumuşadığı için kabuğu soyulmuş bekleyen kabak çok çabuk yumuşuyor. Sizlere de kabuğu soyulmamış tercih etmenizi öneriyorum kabak aldığınız zaman. Tüm kabağın kabuklarını soydum. Öncesinde yıkamıştım. Tekrar şeritler halinde doğrayacağım. Sonrasında çok küçük olmayacak şekilde parçalara ayıracağım. Pişmesi çok pratik, yapımı bir o kadar kolay ve bu güzel lezzeti sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşırsınız. Kabağın sadece tatlısı yapılmıyor, çorbası da çok güzel oluyor, börek içerisine de kullanılıyor ve ben size bir başka tarif olarak bu lezzeti de göstermek istedim. Tüm kabağı doğradım. Orta boy bir tane kuru soğanın kabuklarını soymuştum. Piyazlık şekilde doğruyorum soğanı da. Soğanı doğradım. Sıra geldi bu lezzeti pişirmeye. Ocağa aldığım tava içerisine yarım kahve fincanı zeytinyağını ekliyorum. Üzerine doğramış olduğum kuru soğanı ilave ediyorum. Kuru soğan biraz sotelendikten sonra üzerine dondurucudan çıkarttığım yazdan dondurucuya attığım doğranmış bir tane kapya biberi ilave ediyorum. Soğanla beraber kapya biber de sotelenecek. Çok fazla pişirmeyeceğim. Sadece yüksek ateşte soteleyip üzerine doğramış olduğum kabağı ilave ediyorum. Kabağı tava içerisine ekledikten sonra sıra geldi baharatlarını ilave etme. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlarsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. 1 çay kaşığı 7 baharat ekledim. Tava içerisindeki malzemeleri karıştırıyorum. İçerisindeki tuz, baharatlar kabağın her tarafına eşit dağılsın diye karıştırıp sonrasında kısık ateşte yaklaşık 3 dakika pişireceğim ara ara kontrol ederek. Kabak çok çabuk pişiyor. Baharatlarını, tuzunu karıştırdım. İçerisine bir diş sarımsak doğruyorum. Sarımsağını da karıştırıp sonrasında ağzını kapatacağım. Kontrollü bir şekilde ara ara yumuşaklığına bakarak kısık ateşte pişireceğim. Anlık misafirleriniz geldiğinde evde bal kabağı varsa çeşit olarak bu lezzeti hazırlayabilirsiniz. Kapağını kapattım. Ara ara kontrol edip pişip pişmediğine bakıp sonrasında tekrar pişirmeye devam edeceğim. Söylediğim gibi toplamda pişirdiğim süre 3 dakika.
Bu aşamada bu güzel lezzet pişti. Karıştırıp biraz soğumasını bekleyip servise alacağım. Gördüğünüz gibi servise aldım. Birazcık soğuttum. Yaklaşık 1-5 dakika beklettim. Tabak içerisine alacağım. Dilerseniz porsiyonluk olarak, dilerseniz benim gibi bir tabak içerisine alıp hazırlayabilirsiniz. Lezzetine bayılacaksınız. İçerisindeki baharatlar, soğan, sarımsak, kapya biber inanılmaz yakışıyor. Tatlı bir lezzeti olmuyor. Kesinlikle şahane bir lezzeti oluyor. Sizler de hazırladığınızda bu pratik lezzetin ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Tabak içerisine aldım kabağı. Üzerine sarımsaklı yoğurt ilave edeceğim. 4 yemek kaşığı yoğurdu bir kase içerisine alıyorum. Kabak üzerine ekleyeceğiniz yoğurt miktarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 4 kaşık bana yeterli geldi, 4 yemek kaşığı. Üzerine bir diş sarımsak ekliyorum. Sarımsağı da ilave ettim. Karıştırıp kabağın üzerine dökeceğim. Sarımsaklı yoğurt bu güzel lezzete çok güzel yakışıyor. Sürekli övüyor gibi gelmeyeyim size. Samimiyetle söylüyorum. Gerçekten pratik yapımı kadar lezzeti de güzel. Tatlı olarak düşünmeyin balkabağını. Bir defada olsa deneyin. Lezzeti benden sizlere garanti. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı listeli bir şekilde açıklama kısmında belirteceğim. Oradan bakabilirsiniz. Üzerine kuru nane ve biraz pul biber ilave ettim ve servise alıyorum. Görüntüsü kadar lezzeti de güzel oldu. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.